Define ve Arkeoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok güzel, harika bir video ile karşınızdayım. Sizlerin gerçekten ama gerçekten çok işinize yarayacak bilgileri aktarmayı ve bu bilgileri de sizlere aktarırken aynı zamanda da define işaretlerini çözerken mantık yürütmeyi, dolayısıyla da bu define işaretlerinin en ince ayrıntılarını ve sırlarını sizlerle beraber inşallah bu videomuzda işlemiş ve öğrenmiş olacağız. Tüm dileklerim sizlerin sahaya çıktığınız zaman define, gömü, hazine, her neyi arıyorsanız en doğru şekilde araştırma ve analizinizi yapıp en sevindirici sonuçları elde edip gömünün, definenin, hazinenin sahibi olmanız. Evet, şimdi yerlerinizi alın çünkü videomuza geçiyoruz. Genel olarak kurt define işareti anlamından bahsedeceğim. İster kurt işareti diyelim, ister kurt sembolü diyelim. Bunlar farklı kültürlerde ve bağlamlarda arkadaşlar çeşitli şeyleri sembolize eder ve farklı anlamlara gelir. Mesela Türk mitolojisinde ise kurt kutsal bir hayvan olarak kabul edilir ve ilahi güçlere sahip olduğuna inanır. Peki farklı kültürlerde ve Türk kültüründe kurt işareti anlamı nedir ve farkları nelerdir? Bu defa sizlere çok merak edilen ve çok araştırılan bir konuyla geldim arkadaşlar. Anladığınız üzere bugün sizlere kurt sembolünden bahsedeceğim. Kurt define işareti bazen yaşlı insanların mezarlarını bile anlatabiliyor. Yani asil, soylu lider olan yaşlı insanların mezarları. Bir kurda verilen şifreler yani manalar arasında arkadaşlar zeka, gaddarlık ve sadakat var. Genelde mağara, mahzen girişlerinin yakınlarına koyulur. Kurt sanki girişleri korumak için bir bekçi, bir koruyucu misali orayı korumayla yükümlüdür düşüncesiyle yapılmış da olabiliyor. Yani genelde mağara kapılarında da olur. Çünkü mağaralardaki hazineler genelde işte kötü, gizemli ve böyle lanetli kabul edilen hazineler. Bir de şu vardır, yavrusunu emziren kurt kutsal kabul edilir. Soyluluk unvanı verilmiş kadın mezarlarını temsil eder. Bu genelde Roma işaretlerinde geçerlidir. Eğer kurt Yunan işareti ve erkek ise o zaman durum biraz değişiyor. O zaman bu kurt kötülüğün belirtisidir. Zengin ama günahkar insanları temsil ederler. Ve bu arada emziren kurt Türk mitolojisinde de yer almaktadır. Kurt başı aynı zamanda eşkıya işareti olabiliyor. Değirmene bakar vaziyette yapılanları çoktur mesela. Değirmenin önünde çok farklı ve belirgin düzgün hatlara sahip özenle yapılmış kesme bir taş vardı. Tabii ki hala günümüze kadar geldiyse. Bu taş sunak taşı gibi kayadan sofraya benzer vaziyettedir genelde arkadaşlar. Bu taştaki işaret mağaraya doğru bakar vaziyet. Mağaranın önünde de mutlaka su yani akarsu var. Irmak, dere gibi yani. Buna da Kurt Deresi denir. Ve arkadaşlar hemen hemen bütün definesi Kurt Deresi'nde olur. Ve bazen mağarada saklı haritalar da olabiliyor. Eğer ki şimdi Kurt define işareti kara taş üzerine resmedilmiş ise, işlenmiş ise işte tam olarak aradığınız yerde burasıdır demektir ve birden fazla yerde de parası var. Her biri ayrı işaretlerle nişanlanmış. Hepsi aynı bölgededir. Mantığı şöyledir arkadaşlar. Kurtlar mutlaka sürü halinde olurlar. Tek kurt olmaz ve sürüleri mutlaka birkaç kurttan oluşur gibi hani düşünülebilir mesela. Bunu da define ile gömüyle birleştirmeniz gerekir. Kurt gördüğünüz zaman arkadaşlar sizin mantığınızla aklınıza gelen ilk şey nedir desem hani cevabınız ne olur? Bana cevaplarınızı yorumlardan belirtin arkadaşlar. Bakalım kimimiz ne ve nasıl mantık yürütmüş. Kimin ne dediği değil, nerede nelerin yazdığı değil, sizlerin düşüncelerinizi merak ediyorum ben. Yorumlardan biraz mantığınızı çalıştırıp böyle fikir bombardımanı yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Şunu da söylemek istiyorum. Kurdun az da olsa köpekle bir bağlantısı var. Ama tilki ile uzaktan yakından alakası yoktur. Çünkü tilki resmen tam bir üçkağıtçıdır. Ama kurt tüm mitolojilerde yer alırken tilki güven vermeyen, asil olmayan bir yaratıktır. Öyle bir izlenim var. Kurt gördüğümüzde arkadaşlar aklınıza gelmesi gerekenlerden bazıları şu şekilde olmalıdır mesela. Asalet, güç, korku, ölüm, tılsım, tehlike, ıssızlık, kuytu, zirve, fazla dağınık olmayan birkaç adet gömü, toplu gömü yeri mesela. Gece belli olan işaret, asil mezarları, soylu mezarları, işarete böyle çok yakın olmayan
gömü ve yolda karşılaşmanız gereken diğer işaretler. Kolayca bulunabilen sahte işaret ve müjdesi. Bir yerden böyle bağırdığınız zaman sesinizin gittiği yere kadar gömüsünün olma ihtimalinin olduğu mesela. Hatta bir laf var ya, derler ki düzlükte kurt ulusa evdeki itin bağrı sızlarmış. Ne demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Gerisini de sizlerden yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Eğer arkadaşlar bir yerde uluyan kurt varsa bulduğunuz, burada en az birkaç kurt daha bulun. Para en silik şekilde yapılmış olan kurt işaretinin yakınındadır. Yani belli olmayan, neredeyse silinmeye yüz tutmuş olan, sanki henüz belli olan var ya, İşte onu kastediyor. Kurt paraya, onun parası da hani definesi, gömüsü de kurda bakar vaziyette olabiliyorlar. Eğer kayada kurt işaretinin önünde delik varsa, karşıda mağara veya saklama alanı vardır. Mağaranın önünde binek taşına benzer bir taş varsa, işte bu taşta bir kurt izi vardır demek. Oraya bir iyice bakın, araştırmanızı yapın. Orada yarım değirmen taşına benzer bir taş olacak arkadaşlar. O taşta birkaç tane delik var. O delikler öylesine yapılmış delikler değil. Yani basit gözükebilir sizlere. Bu taşta mutlaka sevindirecek kadar altın vardır. Mutlaka. Ve bu para eşkıya parası. Arkadaşlar, kurt bazı medeniyetlerde adak hayvanı olarak da, bazı medeniyetlerde de kurucu olarak resmedilir. Kurt varsa önce bu kurdu kim yapmış? Onu bulmak lazım. Yani hangi döneme ve hangi medeniyete ait? Kısacası geçmişini araştırıp bulursan doğru çözümler yapabilirsin ve tıpkı bir kurt gibi birkaç kez o bölgeye gidip keşif yapmanız lazım. Ne demişler arkadaşlar? Kurt kuzu kaptığı yeri 9 defa yoklar. İşte siz de kurt gibi olmanız lazım. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum sizlere acaba? Türk kültüründe kurdun kendine has bir yeri var. Genellikle güç, kuvvet, cesaret sembolü olarak görülür. Aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin simgesi haline gelen bozkurt kavramının yanı sıra sadakatle de ilişkilendirilir. Türk mitolojisinde ise kutsal bir hayvan olarak görülür ve ilahi güçlere sahip olduğuna inanılır. Kurt işareti arkadaşlar sadece Türk kültüründe ve mitolojisinde değil, farklı kültürlerde ve o kültürlerin mitolojilerinde de çok önemli yere sahip. Şöyle ki, kurtlar birbirine sıkı sıkıya bağlı sürüler halinde yaşayan, genellikle alfa bir erkek ve dişi kurt tarafından yönetilen güçlü ve dayanıklı hayvanlar. Bu özellikleri nedeniyle kurtlar birçok kültürde sadakatin, gücün ve liderliğin sembolleri haline gelmişler. Böylece neredeyse tüm kültürlerde kurt denince güç, sadakat ve dayanıklılık akla gelir, değil mi? Farklı kültürlerde kurt işaretinin ne anlama geldiğinden daha sonraki videolarımızda da detaylıca bahsedeceğiz. Türk kültürüne geri dönecek ve mitolojiye bakacak olursak, kurt simgesinin farklı şekillerde, daha doğrusu farklı isimlerle, farklı tanrılarla ilişkilendirildiğini görebiliriz. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar, kurt mitolojide aynı zamanda bir koruma sembolü olarak da görülüyor. Türk mitolojisinde kurdun hikayesini belki birçoğunuz biliyorsunuz. Bu hikaye Türeyş destanında dişi kurt, Oğuz Kağan destanında ise erkek kurt olarak gösterilen Asena'nın hikayesidir. Efsaneye göre Asena Oğuz Kağan'a yol göstermiş ve hayatı boyunca ona rehberlik etmiş bir kurttur. Çoğu kaynak Asena'yı dişi kurt olarak kabul eder mesela. Bu arada şunu da söyleyeyim. Asena derken o sizin bildiğiniz Asena'dan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın sakın arkadaşlar. O sizin bildiğiniz Asena ancak İbo'ya yol gösterdi çünkü. Neyse, konumuza dönelim arkadaşlar. Asena veya Aşina, Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurtun doğurduğu 10 erkek çocuğun biri olduğu ile ilgili efsaneler. Mesela antik Çin kaynaklarından Türkiye halkının türeyişini anlatan Asena efsanesine farklı şekilde rastlanılır. Bulunan en eski şekli şöyledir arkadaşlar. Yani efsaneye göre Türkiye kavmi Hyungnuların bir uzantısıydı. Hükümdar soyunun ismi Asena idi. Kendilerince ayrı bir ordu kurmuş ama sonradan komşu bir kavim tarafından yenilgiye uğramışlar. Ve 10 yaşında bir çocuğun haricinde bütün kavimleri katliama kurban gitmiş. Düşman askerlerinin hiçbirisi bu çocuğu öldürmeye cesaret edememiş. Sonra çocuğun ayaklarını kesip onu bir bataklığa, orada bir dişi kurt vardı, çocuğu buldu ve sahip çıktı ve et ile besledi. Böylece çocuk zamanla büyüdü ve dişi kurt ile çiftleşti. Kurt gebe kaldı. Düşmanların kralı çocuğun hala yaşadığını öğrendi ve öldürmek için tekrar adamlarını gönderdi. Adamlar çocuğun yanındaki dişi kurtu öldürmek istemediler. Dişi kurt derhal Kao Chang'ın, Turfan'ın kuzeybatısında bulunan bir dağın üzerindeki mağaraya. Mağaranın içinde uzun otlarla kaplı ve etrafı dağlarla kaplı bir ova var. Dağın içine kaçan dişi kurt bu yerde 10 oğlan çocuğu doğurdu. Çocuklar büyüyünce dışarıdan kadınlar aldılar ve evlendiler. Bu kadınlar hamile kaldılar.
Çocukların hepsi de ayrı ayrı bir soyadı aldı. Ve birisinin soyadı da Asena oldu. Yani Asena oldu. Bu tabii bir efsane ama bu ve diğer efsanelerin hiç gerçeklik payı yok mudur sizce? Siz efsaneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet, konumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kültürümüzde kurt işaretinin anlamı da ta eskilerden Asena'nın hikayesinden gelmekte. Kurt işaretinin bugün de hala kendi aktüelliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu kendini özellikle erkek takılarında da göstermektedir. Aynı zamanda Türk milliyetçiliğini ifade etmek için ve başka nedenlerle kurt dövmelerine de rastlanmaktadır mesela. Definecilikte kurt işaretini genellikle bir pençe izi veya kurt kafası olarak görürüz. Kurt işaretinin sadece Türk kültüründe değil, farklı kültürlerde de kullanıldığını söylemiştik. Biraz da farklı kültürlerde kurt işaretinin sembolizmine bakalım. Kurt simgesi Kızılderililerle ilişkilendirilir. Bazı Kızılderili kabilelerinde kurt işareti özgürlük ve bağımsızlığın sembolüdür mesela. Yani bütün bunları neden sizlere anlatıyorum arkadaşlar, biliyor musun? Eğer şimdiye dek nice zaman dilimleri içerisindeki nice değişen yaşamlar ve inançlar olmasına rağmen kurt işaretine ve kurdun kendisine verilen ve yüklenen anlamlara dikkatinizi çekmek istediğimden anlatıyorum. Şöyle ki, kurt serbestçe dolaşabilme ve başkalarına güvenmeden avlanabilme yeteneğine sahip olduğu için Kızılderili kabilelerinin sembolü olarak görülür. Kurtların son derece gelişmiş duyulara sahip oldukları ve fiziksel alemin ötesinde şeyleri algılayabildikleri söylenir. Kızılderili kabilelerin bazılarında ise maneviyat ve sezginin sembolü olarak kabul edilir. Onlar için kurt sezgiyi, uyumu ve dengeyi temsil eden manevi bir hayvandır. Ve eski çağlardan itibaren kurt işaretine yüklenilen anlamlar pek değişikliğe uğramamıştır. Sebebi ise arkadaşlar, kurt sadece tüyünü değiştirir, huyunu asla. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü eski insanlar hayvanları çok iyi tanırlar. Kurt işareti anlamı farklı kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamlara göre değişebilir. Örneğin bazı kültürlerde kurt, korku, saldırganlığı temsil edebilen tehlikeli bir hayvan olarak kabul edilir. Bazı Avrupa folklorunda ise kurnazlık ve hilekarlıkla ilişkilendirilir mesela. Ölüm ve yıkımın sembolü olarak da kabul edilen kültürler vardır. Mesela örneğin İskandinav mitolojisinde efsanevi kurt Fenri'nin dünyanın sonunu getirdiği söylenir mesela. Son olarak Türk şamanizminde kurdun koruma, rehberlik ve bilgelik sağlayabilen güçlü bir ruh hayvanı olduğuna inanılır. Bazı ritüellerde şamanların kurdun gücünü temsil etmek için kurt dişlerini ve derilerini kullandığı da söylenilir. Hristiyanlıkta kurt başı ne anlama gelir? Hristiyanlıkta kurt başı sıkı bir koruma ve güç simgesidir. Kurt sıklıkla Tanrı'nın yardımı, inanç ve koruma sembolü olarak kullanılır. Kurt başı Hristiyanlıkta genellikle İsa'nın kurtarıcı olarak anılan İsa'nın sembollerinden biridir mesela. Bu sembol İsa'nın gücü, koruyucu ve liderlik özelliklerini temsil eder. Ayrıca Hristiyan sanatında ve simgelerinde kurt başı sıkça İsa'nın zaferi ve kudretini simgeler mesela. Ancak Hristiyanlıkta sembollerin yorumları farklılık gösterebilir ve belirli bir mezhebin veya kilisenin öğretilerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle kurt başının Hristiyanlık içindeki özel bir anlamını daha derinlemesine anlamak için ilgili mezhebin inançlarına başvurmak faydalı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kurtbaşı sembolü hangi kültürlerde hazine avcıları arasında popülerdir mesela? Arkadaşlar, özellikle Viking kültüründe ve Kelt mitolojisinde hazine avcıları arasında popülerdir. Ve bu sembol genellikle güç, cesaret ve koruma gibi pozitif anlamlarla ilişkilendirilir. Hazine avcıları bu sembolü talih getireceğine inanarak kullanırlar. Kurtbaşı sembolünün hazine avcılığındaki tarihi kökenleri nelerdir mesela? Kurtbaşı sembolü hazine avcılığında genellikle gücü, cesareti ve kurt gibi avcılık yeteneklerini temsil eder. Tarihi kökenleri avcı toplumlarında kurtun önemli bir simge olarak kabul edilmesine dayanır. Kurt bir avcı olarak insanlar için bir örnek olmuş ve birçok kültürde mitolojik ve sembolik anlamlara sahip olmuş. Hazine avcılığında kurtbaşı sembolü genellikle zorlu bir mücadele ve kararlılık anlamını taşır. Araştırma yaparken veya işlem yapacağınız zaman çok dikkatli olun. Tüm detayları defalarca gözden geçirin. Yoksa sonunuz hüsran olur. Unutmayın ki arkadaşlar, kurt her zaman avını bekler. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. İt ısırır, dikiş atılır. Kurt ısırır, toprak atılır. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hayatınızdan olmayın. Evet arkadaşlar, bir dahaki define ve arkeoloji videomuzda buluşmak dileklerimle. Hoşça kalın diyorum.